Herkese merhaba. Ben de Shotorim şirketinden bu evente katıldım. Diğer şirketlerin anlattığı değerli çalışmalardan sonra ben de sizlerle başarı hikayemizi paylaşmak istiyorum şirketim adına. Ben Zeynep Muslu, 11 yıldır Shotorim'de süreç geliştirme sorumlusu olarak çalışmaktayım. Sunumuma başlamadan önce sizlere kısaca bir şirketimizin tanıtım videosunu göstermek istiyorum. Daha sonra Selim Bey'in sunumuyla alakalı küçük bir kurgumuz var. Onu sizlere anlatacağım. Bireysel performans sistemi. Could you imagine a world of glass? Ja, natürlich nicht, denn schließlich ist Glas seit mehr als 125 Jahren unsere Leidenschaft. 我们非常努力地工作来保持我们的传统，并且为我们在玻璃和特殊材料方面的专业水平而感到骄傲。 Wir tragen dazu bei, dass aus unseren Häusern und Wohnungen ein Zuhause wird. Wir entwickeln die Materialien der Zukunft. Dosáhnout neustálého zlepšování v práci a životě. Nosotros aprovechamos la energía del sol para nuestro bienestar, incluso por la noche. 私たちはエレクトロニクス製品の信頼性や安心を保証します。Nós confiamos e ajudamos um ao outro. E nós superamos juntos as limitações. There will always be a friendly face to welcome you. Wir stehen für Qualität und Präzision. Um ein höchstes Maß an Sicherheit in unserem alltäglichen Leben zu gewährleisten. We help make our customers even more successful with our innovative ideas and our technological expertise. Kami ay bukas sa mga bagong oportunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalayaang pagdisenyo at pagpapalawak ng kaisipang pantao. Wir schonen nachhaltig die Ressourcen unseres Planeten. 私たちは日々の生活を照らしています。 Wir verbinden Beruf und Familie. E nos responsabilizamos por isso. We make SHOT part of everyone's life. Bir dünya şirketi olan Shotorim'in diğer ülkelerdeki ürün yelpazesini gördünüz. Şimdi size Türkiye'de Bolu ve Çerkezköy lokasyonlarındaki ürünlerinden biraz bahsetmek istiyorum ve şirketimizin kısaca bir tanıtımını yapacağım. Shotorim 1989 yılında ilk önce Bolu lokasyonunda kuruldu. Daha sonra 2001 yılında Çerkezköy'de ikinci fabrikasını kurdu. 2003 yılında ise SHOT ünvanını alarak global şirketlerin arasında yerini aldı. Şirketimizde toplam 600 çalışan bulunmaktadır. Servis bölgeleri Türkiye, Avrupa, Avustralya, Latin Amerika ve Mısır bölgelerinden oluşmaktadır. Ürünleri birazdan görsellerini de göreceğiz. İç cam, fırın iç camlarından bahsediyoruz. Ön camlar, kontrol panoları, raf camları, buzdolabı içerisindeki raf camları, bek tablaları, cam ocaklar ve üst kapaklar ve damlabaz camlarından oluşuyor. Sistemler şirketimizde var olan BPM iş süreçleri yönetimi, yılın yönetim sistemleri, ISO ve OHSAS entegre yönetim sistemleri bulunmaktadır.
ve bunlarla entegre olarak da gördüğünüz üzere ISO 9001-2008 ve OSAS 18001 belgesine sahiptir. Aynı zamanda çevre yönetimi sistemleri belgesi de şu anda alma aşamasındadır. Müşterilerimiz ve ürünlerimiz görsellerini göreceğiniz üzere fırın camlarını üretiyoruz. Pano, ocak camlarını üretiyoruz. Buzdolabı ön camlarını üretiyoruz. Ve davlumbaz camlarını şirketimiz üretmektedir. Partnerlerimiz de göreceğiniz üzere. BİMSER'le tanışmamız 2010 yılı başlarında kalite yönetim sisteminde kullandığımız mevcut programın artık bizim isteklerimizi karşılamaması sonucunda yeni bir program arayışına girmemiz de oldu. Bize önerilen referanslar içerisinden BİMSER'le tanıştık ve BİMSER'le çalışma kararı aldık. 2010 yılından itibaren QDMS'i çok etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Zaten bir önceki programımızda var olan dokümantasyonu yaklaşık bir hafta 15 gün gibi bir süre içerisinde çok kısa bir zamanda QDMS programının içerisine entegrasyonu sağladık. QDMS sisteminde zaten bir önceki sunumlarda yeterince detaylı bilgiler verildi. Biz de çok kısa zamanda prosedür, talimat, formlarımızın entegrasyonunu tamamladık. Ve aynı zamanda işletme içerisindeki tüm çalışanlar tarafından operatör seviyesi dahil herkes tarafından sisteme hızlı bir şekilde ulaşmasını ve etkin bir şekilde kullanmasını sağladık. Şu anda da şirketimize çok etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 2010 yılı başlarında ise Shoterim yol haritası odaklarından biri olan süreçlerle yönetim sistemi projesine başladık. Bu proje çalışmasında da yine bizim isteklerimizi karşılayacak bir program arayışına daha girdik. Bu sırada yine Selim Beylerin BİMSER çözümün o aşamalarda yeni üretmekte olduğu Ensemble programıyla tanıştık. Programı beraber gelişimine biz de çok destek olduk. Yine süreç yönetimi kapsamı proje bizim şirketimizde halen devam etmekte olan süreçlerle yönetim projesi kapsamında 2013 yılı içerisinde süreçlerle yönetimi yol haritası kurgusunu tamamladık ve süreç envanterimizi oluşturduk. Yaklaşık 270 tane sürecimiz vardır. 2014 yılında da modelleme çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Selim Bey'in sunumunda da gördüğünüz bütün süreç gösterge ilişkisi, strateji ilişkisi, departman ve bireysellerle ilişkisinin hepsi kurgusu şirketimizde tamamlanmıştır. Daha sonra yine 2013 yılı içerisinde mikro iş seviyesinde bazı süreçleri katma değersiz olan, yani birçok dokümantasyonda zaman kaybettiğimiz süreçleri katma değerli hale getirmek için, zaman kazanmak için EBA programını satın aldık. EBA programında da izin yönetimi mikro seviyede bir form tasarladık. Burada da çalışmalarımız daha yeni devam ediyor. Şimdi size Selim Bey'in de az önce gösterge yönetiminden bahsetti. Biz bunun bir adım daha ötesine gittik ve bireysel performans sistemini kurduk. Yani göstergelerle bireysel çalışanların hedef kartlarını oluşturup Ensemble'la bireysel hedef kartı arasında bir otomasyon sağladık. Bunu da BİMSER çözüm sağ olsun bize özel geliştirdi ve sadece bizim şirketimizde şu anda mevcut. Şimdi göreceğiniz üzere kısaca süreçten bahsetmek istiyorum. Çok zamanınızı almak istemiyorum. Zamanımız azaldı. Kurgumuzda icra komitesi, yani diğer şirketlerde üst yönetim olarak da yer alıyor. Kalite sistemleri, bölüm yöneticileri ve tüm bölümlerden oluşuyor. Süreci ilk tetikleyen stratejik plan kapsamı hedef belirleme döneminin gelmesiyle başlıyor süreç. Hedef sistematiği gözden geçiriliyor üst yönetim tarafından. Daha sonra yine üst yönetim tarafından kritik şirket performans göstergeleri belirleniyor. Kalite sistemleri tarafından şirket hedef tabloları oluşturuluyor. Yaklaşık şirketimizde 450 tane performans göstergesi bulunmaktadır. Biz bunları söylediğim gibi şirketin stratejileriyle, bireysel performans sistemiyle ve departmanlarla ve aynı zamanda kalite hedefleri olarak boyutlandırdık. Şirket hedefleri Ensemble'a aktarılıyor. Oluşturulan bu tablolardan otomatik bir aktarma sistemi var. Yani o 450 tane göstergeyi aktarmakla çok fazla uğraşmıyoruz. Aktarım şablonlarını kullanıyorsunuz.
Bunları aktardıktan sonra sisteme yayınlıyoruz ve bölüm yöneticileri tarafından bu şirket hedefleri bireysel çalışanlara dağıtılıyor. Herkesin bir kendi hedef kartı var. Bunların formatlarını birazdan göreceksiniz. Bu dağıtım yapıldıktan sonra, çift taraflı mutabık kılındıktan sonra tüm bölümler bireysel çalışanlar tarafından operatör seviyesinde, vardiya sorumlusu seviyesinde bireysel performans sistemine bu göstergelerin verilerinin girişini tamamlıyorlar. Daha sonra QDMS'te entegre olan bireysel performans sisteminde süreç tamamlanıyor ve yürürlüğe giriyor. Bu anlattığım süreç bizim SHOT yılı dediğimiz dönem başında gerçekleşiyor. Daha sonra bir sonraki sürecimiz bireysel performans değerlendirme süreci tetikleniyor ve yıl sonunda girmiş oldukları bu verilerin, gerçekleşen verilerini otomasyon olarak sistem kendisi kartlara getiriyor ve bölüm yöneticileri tarafından performans değerlendirme süreci başlıyor. Şimdi göstergeleri tanımlamakla başladık ilk önce sisteme. Birkaç tane ekran fotoğrafı koydum. Şimdi ilk önce göreceğiniz üzere, burada ışık hangisiydi senin de? Şu. Yok. Bir gösterebilir misin? Tamam. Şimdi örnek bir tane gösterge koyduk. Departman bazlı hayata geçirme oranını örneğin oluşturduğumuzu varsayalım. Bunun ilk önce formülünü belirliyorsunuz. Daha sonra içeride ölçü birimleri var. Bunu nasıl takip edeceğinizi soruyor sistem size. Bu değerleme yöntemlerini ve birikim yöntemlerini sisteme tamamlıyorsunuz. Veri girişlerini yapıyorsunuz. Daha sonra bunu ilgili sürecin altında ilişkilendiriyorsunuz. Sizin kendi kurgunuza göre. Örnek süreçle ilişkilendirdiğimiz bir gösterge performansından örnek vermek istiyorum. Bunlar enerji tüketimi, üretim miktarı, OI ve mesaiden oluşmaktadır. Daha sonra bu web tarafında tüm kullanıcılar tarafından online olarak ulaşılabilmekte ve takip edilmektedir. Selim Bey'in söylediği gibi şurada göstergenin renkli olarak durumları yer almakta. Biz bunları gizledik tabii. Daha sonra ilgili sorumlusu tarafından bu göstergelerin veri girişi sisteme yapılmakta ve aksiyonları alınarak takip ediliyor. Yine gösterge havuzundan bizim tanımladığımız göstergelerden birkaç tane örnek koymak istedim. Bu gösterge havuzunda gördüğünüz gibi burada süreçlerimiz yer alıyor. Burada gösterge adları, sorumlusu, aynı zamanda veri giriş sorumlusu var. Ölçü birimi, sembolü, kalite hedefi, sizin boyutlandırma kurgunuza göre buradaki isimler değişebilir. Ölçüm sıklığını tanımlıyorsunuz. Renklendirmeden bahsetti Selim Bey. Bizde dörtlü renklendirme sistemi var. Başarılı seviye, izleme seviyesi, iyileştirme ve kritik. Biz bu şekilde renklendirdik. Ve bu renklendirmeye göre bizim periyodumuz haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak tanımlandı. Bu renklendirmeye göre bütün gösterge sorumluları tarafından sistem bizim içeriye girdiğimiz alt limit ve üst limitlere göre göstergelerin son durumlarını gösteriyor. Ve buna göre gösterge sorumluları sistemde ilgili aksiyonları alıyor ve yıllık, aylık olarak üst yönetim tarafından sürekli takip edilen bir sistem. Aynı zamanda yıl sonunda sistem bütün göstergeleri şurada göreceğiniz gibi sizin verdiğiniz hedeflere göre, alarm seviyelerine göre puanlandırıyor. Sizin girdiğiniz, oluşturduğunuz formülasyonlara göre buradaki puanlardan kişilerin bireysel performans sistemlerine buradaki puanları giriyoruz. Birazdan göreceğiz. Daha sonra bunu grafiksel olarak görseli de sistemden raporlanabiliyor. Daha sonra bu puanları sunumun başında da bahsettiğim bireysel performans sistemine kullanıcılar tarafından giriliyor. Şimdi bireysel kart aşamaları şu şekilde: genel şirket hedefleri, kilit performans parametreleri, süreç tanımlama hedefleri, yol haritası projeleri ve diğer hedefler olarak size örnek koyduk. Örnek olarak verileri burayı bahsettiğim gibi süreçte kullanıcılar tarafından başlangıç durumları, hedeflenen durumları giriliyor. Yine diğer hedeflerinde başlangıç ve hedeflenen durumları sisteme tanımlanıyor. Bu tanımlandıktan sonra sistem bunu otomatik olarak Excel raporlara atabiliyor. İsterseniz bunu hard copy olarak dağıtımını yapabiliyorsunuz. Ve kullanıcılar tarafından da
bu şekilde izlenmesi sağlanıyor. Ve yıl sonunda da zam oranlarımız bu sistem üzerinden şirketimizde kişisel bazda belirleniyor. Ensemble ile ilgili gelecek planlarımız son slaytım bu arada. BPM iş süreçleri yönetimi kapsamı çalışmalarını yürüttüğümüz projenin çıktısı olarak biz Selim Bey'in bahsettiği bütün süreç, aktivite ve yaşadığımız sevimlerini tamamladık. Aynı zamanda bunların bir de arka tarafta ek özellikleri var. O aktiviteleri, o iş paketlerini kimin yaptıklarını da sisteme tanımlıyorsunuz. Ve daha sonra BPM Analyzer programıyla pozisyon bazlı iş tanımlarının otomasyonu sistemden alabiliyorsunuz. Bizim bir sonraki hedefimiz süreç modellemelerini tamamladıktan sonra iş tanımlarını dinamik hale getirmek ve süreç revize olduğunda da iş tanımını otomatik olarak güncel olarak sistemden takibini sağlamak. Bir diğer hedefimiz de Ensemble süreç yönetim programı içinde tasarladığımız süreçleri yine ek özellikler dediğimiz arka tarafına bunları tanımlıyoruz. Sürelerini, bir iş paketinin ne kadar sürede yapıldığını ve o işin maliyeti gibi ek verilerini giriyoruz. Bu program sayesinde de bunları yine dışarıya raporlara alarak katma değerli, katma değersiz işleri ayrıştırarak şirkette süre ve maliyet açısından verimlilik elde etmeyi hedefliyoruz. Benim sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda BİMSER'e bize böyle bir fırsat verdiği için tekrar teşekkür ederim.